Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fındığın son durumu hakkında konuşacağız. İnşallah sıkılmazsınız. Şu an gördüklerimi, duyduklarımı size aktarmak istiyorum ve bunlara da ayrıca kendi yorumumu da eklemek istiyorum. Biliyorsunuz artık fındıklar toplanıyor. Çoğu kişi topladı, çoğu kişi de bekliyor. Yani daha yüksek yerlerde diyebiliyorum. Fındığın dökülmesini bekleyenler var. Keza ben de yine aynı şekilde bekleyenlerdenim. Bir kısmını topladık. Bir kısmını ise yerden toplamayı, hatta fileye toplamayı düşünüyoruz. Videolarımı izleyenleriniz varsa görmüştür. Az çok nasıl toplayacağımı tahmin edebiliyorsunuz. Arkadaşlar fındıklar artık toplanıyor. Genelde herkesle konuşmaya çalışıyorum. Durum nedir diye, ne oluyor diye. Randımanlarda düşüklük olduğunu gözlemledim. İşte 33 randıman, 38 randıman, 35 randıman bir fiil hani ikinci, üçüncü şahıslardan değil de direkt fındığın sahibinden duyduğum şeyler. Randımanlar gerçekten düşük seviyelerde. Fiyat da zaten düşük. Şu an Ferrero fiyat açıklamadı. Onun fiyatını bekliyor herkes. Şu an tüccar 110 ile başladı. 105'e kadar düştü. Ve hatta şu an inanılmaz derecede daha düşük fiyatlara aldığına şahit oluyoruz. Randımanda özellikle kayıplar olduğu için maalesef fındığımız 80 TL, 99 TL, hatta burada çalıştığım arkadaşımla görüşmüştüm. 99 TL'ye verdiğini, fındığın randımanının 44 geldiğini söylemişti. Ve 44 gelebilir. Yani bu sene Düzce bölgesinde yağış olmadı. Tabi bazıları diyor ki ya bizim randımanımız iyi geldi. Evet arkadaşlar, randımanınız iyi gelebilir. Fındığın cinsinden dolayı da kaynaklanabilir. Güneşi görüp görmemesinden de kaynaklanabilir. Mesela ben kendi köyümden bahsedeyim. Elmacık köyünden. Bulutlar bizim oradan geçiyor. Gölyaka'ya, Düzce'ye seli bırakıyor ama bizim köye bir damla yağmur yağmıyor. Yani biz buna çok bu sene şahit olduk. Daha öncelerinde de böyle oluyordu ama şimdi hani yağmuru gözlemler olduk artık. Ne zaman yağacak, nasıl olacak diye. Ama böyle bir fiil şahit olduk. Ya yağmur yağsın diye dua ediyoruz. Ama maalesef bizi es geçiyor. Hemen bizim köyün arkasındaki dağın arkasında Gölyaka var. Oraya seli bırakmış. Düzce'ye gelmiş seli bırakmış. Ama maalesef bizim köyde damla yağmur yağmamış. Hal böyleyken bu tarz olaylardan dolayı da işte fındığın cinsinden dolayı da randımanı yüksek gelen çiftçilerimiz vardır diye düşünüyorum. Bizim randımanımıza bakacağız. Artık harmanımızı yaptık. Hani çok da bir beklentim var mı derseniz, yani birazcık daha piyasaya göre yüksek bir randıman geleceğini düşünüyorum. 50 randıman gelirse çok sevineceğim. Genelde biz 50 randıman veriyorduk fındığı. Keşke sulama imkanımız olsaydı da fındığımızı sulayabilseydik. Ama şöyle söyleyeyim, hani bu işin doğasal bir tarafı, bir de doğal olmayan tarafı var arkadaşlar. Doğal olmayan tarafı ne? Bu sene bir elek sistemi çıkartmışlar arkadaşlar. Elek sistemi. Fındığı eleğe koyuyorlar. Oradan da düşürüyorlar. Düşürebildikleri kadar randımanı düşürmeye çalışıyorlar. Süper sistem. Artık bu sistem bizim hayatımıza girdiğini kanaat getiriyorum. Bu sene bu şekilde uyguluyorlarsa önümüzdeki senelerde de bu şekilde uygulayacaklardır. Artık diyor ki yani tüccar, işte fabrika sahipleri, biz fındığı bedava almak istiyoruz yani. Biz bedava alalım, sadece biz para kazanalım, başka da hiç kimse kazanmasın. Hatta fındık sahipleri fındık tarlalarını satsın, onları da biz alalım. Yani iş bu tarafa dönmeye başladı. Gerçekten inanılmaz derecede can sıkıcı bir durum söz konusu. Biz tabii emek veriyoruz, uğraşıyoruz, alın terimizi döküyoruz ama günün sonunda maalesef fındığımızı satmak istediğimizde karşılaştığımız tablo bu şekilde. Üzülerek söylüyorum. Yani bu işin sonu nereye varır hiçbir fikrim yok. Biz fındığımızın birim alanda daha fazla nasıl alabiliriz diye fındığımızı düşünüyoruz. Ona kafayı yoruyoruz. Ama günün sonunda her türlü oyunla karşılaşıyoruz.
Yetkililer sessiz, herkes sessiz. Biz elimizi kolumuzu bağladık. Fabrika fiyat açıklasın diye bekliyoruz. Biz elekten fındığımız geçecek mi diye düşünüyoruz. Fındığı 80 liraya geçen senenin fiyatının altında bir fiyatla veriyor üreticiler. Mağduriyet var ama gel gör ki hiçbir yerden ses gelmiyor. Gönül istiyor ki kooperatifleşelim. Fisko birliğimiz var biliyorsunuz bizim. Fisko birliğimiz ne yapıyor? Fisko birliğimizin de açıkladığı fiyat tüccarın biraz üstü. Diyor ki ben işte 2 gün sonra ödeyeceğim diyor. İşte 1 gün sonra ödeyeceğim diyor. İnsanların Fisko birliğe karşı güvenini kazanabilmek için ödeme taahhütünde bulunması lazım. 1 gün sonra bankanıza yatıracağım diyor. Ama gelin görün ki Fisko birliğin açıkladığı fiyat da altta bir rakam. Üretici her koldan sarılmış durumda. Üretici üretmesin. Üretici düşük fiyatına fındığını versin. Az önce tıraştan geldim. Orada bir abiyle konuşuyoruz. 23-24 dönüm bir yer toplamış. 4 ton 750 kilogram fındık almış. Yaklaşık 250 bin lira işçi parası, işte araba parası vermiş. Abi 5 ton fındık toplamış adam. Diyorum ki en kötü şartlarda hani randımanı da düşük zaten tahminime göre. Onu kaçırdım. Hadi 100 liradan versin 500 bin lira. 250 bin lira işçiye çıktı. Ya bunun gübresi vesairesi diğer kendi yaptıkları hiç çöp yani. Öyle söyleyeyim. Yani çoğu insan bizim gibi yeniliklere açık olmayabiliyor. İşçiyle devam etmek isteyebiliyor. Ben dilim döndükçe size videolarımda aktarmaya çalışıyorum. Yeni ne olabilir? Maliyeti nasıl düşürebiliriz? İşçi maliyeti en büyük yüklerden bir tanesi. Çünkü fiyatımız hiçbir zaman düzgün bir fiyat olmuyor. Görüyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Mağdur olmamak için en azından birazcık para kalsın istiyorsanız ne yapacaksınız? İşçi maliyetini düşürmeye çalışacaksınız. Fındık toplama işçi maliyetini. En çok para verdiğiniz nokta burası. Gönül istiyor ki fındık normal şartlarda 150-200 TL bandında olması gerekiyor. Artık bu fiyatı kim belirliyorsa onlar ne kadar dibe çekersek çekelim. Üretici batarsa da batsın. Yeter ki ben kazanayım, ben yiyeyim. Başka da kimse yemesin. Zaten dış devletlerin yapmış olduğu şey bu. Sömürmek, 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 sömürmek. Sömürülmeye devam ediyoruz. Diğer ülkemizde yetişen ürünlerle alakalı da bu şekildedir diye düşünüyorum. Üretici her zaman mağdur olacak. Hiçbir zaman kazanmayacak. Şöyle söyleyeyim. Şimdi bu sene fındık düşük. Hadi 105 liradan aldılar, 100 liradan aldılar. Ne olacak bilmiyoruz. Yani belki de artacak. Yani artması gerekiyor. Ama maalesef tarlalar ufak olduğu için kilogram bazında işte 1 ton fındık alıyor, 500 kilo alıyor, 2 ton alıyor. Diyor ki satayım diyor, çıksın aradan diyor. Tabii haliyle bu fındık piyasaya girdiği için fiyat hiçbir zaman istediğimiz seviyelere çıkmıyor. Keşke fındıkları herkes bekletebilse, gücü elimize alabilsek. Ondan sonra fındığımızı biz satabilsek. Şimdi esas olaya geleceğim. Fındığı eledik. Randımanını düşürdük, fiyatı düşürdük. Merak ediyorum yani bu sene çikolata fiyatları düşecek mi? O ekmeğe sürdüğümüz çikolatanın fiyatı düşecek mi? Fındık yağının fiyatı düşecek mi? Fındıkla üretilen ürünlerin fiyatı düşecek mi? Bunlar düşecekse eğer tamam okey. Yani tamam randıman düşük, fındığın kalitesi düşük. O zaman çikolatanın da kalitesi düşük olması lazım. Değil mi? Bu sene biz kalitesiz fındık aldık. O zaman kalitesiz çikolata üreteceğiz. Haliyle biz bu çikolatayı artık hani ben çikolata diyorum. Genelde en çok fındığın tüketildiği yer çikolata olduğunu düşündüğüm için çikolatanın fiyatını da düşüreceğiz demeleri lazım. Ama böyle bir şey olmayacak biliyorsunuz. Maalesef bunun faturası onlara çıkmıyor. Bunun faturası bize çıkıyor. Onlar fiyatlarını arttırmaya devam edecekler. Fındığın kalitesi düşükmüş. O yüzden de biz fiyatı düşürelim yapmayacaklar. Maalesef yine burada kaybeden biz olacağız. Kaybetmeye de devam edeceğiz gözüküyor bu gidişle. Birilerinin dur demesi gerekiyor. Ama kim dur der? Yani muhalefet mi diyecek?
STK'lar mı diyecek, kim diyecek? Hiçbir bilgimiz yok. Hani biz dilimiz döndüğünce burada bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Ama gerçekten de üzücü. İşte 5 ton fındık toplamış. 250 bin lirasını sadece işçiye vermiş. Bu abim sadece geçimini fındıktan sağlıyorsa bu abinin eline hiçbir şey maalesef kalmamış oluyor. Çoğumuzda da böyledir. Hatta artık duyumlar almaya başladık. Herkes fındığını ortağına vermeye çalışıyor. Az önce Facebook'ta bir abimiz yazmış. Ben farklı sayfaları takip ediyorum. Bu seneki kadar fındık bahçesi satıldığı bir dönemi hatırlamıyorum diyor. Artık alenen, beyanen satılıyor fındıklıklar. O veya ortağına veriliyor. Çünkü fındığa bakan büyüklerimiz maalesef artık vücutları el vermediği için fındığına bakamıyor veya vefat ediyorlar. Ondan sonraki gelen kuşaklar da bu topraklarda olmadığı için genelde İstanbul'da büyük şehirlerde yaşadıkları için veya devlet memurlukları yaptıkları için fındıkla uğraşamıyorlar. Uğraştıklarında zaman kaybı olduğunu, para kaybı olduğunu, günün sonunda kazancın çok düşük olduğunu görünce diyorlar ki al kardeşim ortağını al. Al kardeşim fındığı satalım, kurtulalım. Fındıkta böyle bir sahipsizlenme var. İnşallah düzelir. İnşallah daha iyi günler görürüz. Tek temennim bu. Birazcık iç karartıcı gibi oldu. Yani ben de böyle olsun istemezdim. Keşke daha güzel şeyler konuşabilseydik. Ama bunu bir kamuoyu oluşturmak adına sizlerle paylaşıyorum. Sadece tamam bazıları hiçbir şekilde hiçbir şeye karışmayalım. Sadece biz ne diyelim? Fikrimizi beyan edelim. Geçelim gidelim. Sadece üretim kısmındayız. Biz bu kısmında değiliz. Abi biz üretiyoruz da bu malı satıyoruz ya. Yani biz bu malı böyle keyfe keder üretelim. Tamam üretmekten keyif alıyorum kesinlikle. Ama bunun bir de gerçekçi, reel bir değerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Gerçekçi reel değerlerde satabilmiş olsak ben fındığımı geliştirebilmek için elimden geleni yapacağım. Yapıyorum da fazlasını yaptığımı da düşünüyorum. Ben mesela ekipmana da yatırım yapmak istiyorum. Ama günün sonunda kazandığım parayla fazla ekipmana yatırım yapamıyorum. Şöyle söyleyeyim istiyorum ki iyi bir traktörüm olsun. Bir fındık arasına girebileceğim ufak bir traktörüm olsun. Fındık altını kendim biçeyim. İşte ilaçlamasını arkasına prozotör takayım. O şekilde ilaçlayayım. Ama maalesef kazancımız o yönde değil. Yani gerçek bir kazancımız yok. Her sene, her dönem gerileyen bir kazancımız var. Allah hakkımızda hayırlısını versin diliyorum. İnşallah daha güzel günler görürüz diye umut ediyorum. Umudumuz her zaman var. Hiçbir zaman yılmayacağız. Hiçbir zaman üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman topraklarımızı sahipsiz bırakmayacağız. Beni izlediğiniz, beni dinlediğiniz için, değerli vaktinizi bana ayırdığınız için şimdiden çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah daha güzel günlerde daha güzel şeyler konuşuruz. Üretmeye devam, yılmak yok. Hoşça kalın.